Merhabalar herkese. Bu ikili kanalına hoş geldiniz. Beni ilk kez izliyorsanız ben Enes. Beyza bugün yok. Burada saat tanıtımı yapılacak. Japonya'dan aldığım saatleri arkadaşlarım hep merak ediyordu. Kanka fotoğrafını göstersene, fotoğrafları var mı falan. Beyza videoyu aldığı için de ben çekmemiştim. Bugün o soruları da yanıtlamak hem de bu tarz içerikler merak ediliyor. Hani ne almış, kaça alınmış, biz gitsek ne olur, nereden alabiliriz gibi. Ben çünkü çok izliyordum milletten. Faydalı da olduğunu düşünüyorum bir saat sever için. Biz de böyle bir video hazırlayalım istedik eşimle beraber. Hem arkadaşlarımın sorularını yanıtlamak için hem de Japonya'ya gidip saat almayı düşünen insanlar için aldığım modellerde orijinal ve klasik modeller. Şuradan şu rakamlara daha uygun alınıyormuş. Bu modeller burada bulunuyormuş gibi belki bir fikir açıcı olur. Aynı zamanda sorularınız vesaire olursa da zaten yorum yazdığınız zaman veya mesaj attığınızda biz dönüş yapıyoruz. İsterseniz saatlere geçelim. Bir numara bu zaten Japonya gezimin en önemli almak istediğim saatlerinden biriydi. Seiko'nun Alpinist modeli. Bu yeşil kadranda benim dünyada en sevdiğim saat olabilir. Bunun ışığın vurduğu yerde farklı bir renk alması da var. İçerisinde rakamların ve göstergelerin o sarı parlayan rengi olsun. Gece floresanı olsun. Su geçirmezliğinin yüksekliği. 3 günlük güç rezervi. Bence fiyatının çok üzerinde bir saat. Deri kordonu da fiyatının çok üzerinde bir kalitede. Benim mutlak surette eğer yeşil kadran saat severler için tavsiye ettiğim bir saat. Fiyatına göre çok iyi bir saat olduğunu düşünüyorum. Ben bunu Osaka'da bir kamera tarzında bir mağazadan aldım. Orada hemen görünce aldım. Çünkü Tokyo'da vesaire gezdiğim yerlerde gözüm arıyordu, bulamamıştım. Ancak döndüğümde Yodobashi kamerada vesaire de gördüm bu saati. Bunu alış fiyatım 102.000 yendi. 102.000 yendi. Yodobashi kamerada vesaire de aynı fiyat. Ancak bazı başka yerlerde 140.000 yen gibi, 130.000 yen gibi fiyatlar gördüm. 102.000 yene bulduğunuzda almanızı tavsiye ederim. Gördüğümde en düşük fiyatıydı. Havaalanında da galiba bu rakamdı. Oraya bir yanlış olmasın ama havaalanında da ben gördüm. Narita havaalanında da çıkışta. Ve yine tax free'li fiyatı, yani orası içerisi zaten duty free olduğu için 102.000 yendi. Fiyatının çok üzerinde bir saat olduğunu düşünüyorum. Benim çok sevdiğim ve koleksiyonumda severek taşıyacağım bir saat. Evet, diğer saatimiz Orient'in klasik Bambino'su. Ancak bu Bambino'nun özelliği klasik Bambino'ya nazaran gün göstergesinin ve o anki güneşin durumunun göstergesinin olması. Aynı zamanda en önemli özelliği ise iç kadran renginin somon kırmızı arasında çok orijinal ve güzel bir renginin olması. Bu da ana plan saatlerimden birisiydi. Bulursam mutlak suretle almak istediğim saatlerdendi. Bunu Osaka'da Tokai diye bir saatçi var. Saat firması. Japon ağırlıklı çalışıyor. Elinde de bu tarz orijinal modelleri daha sık görebiliyorsunuz diğer big kamera vesaire gibi yerlere nazaran. Valla benim bir tane de somon kadran olarak düşündüğüm saat daha vardı. Chrono Tokyo'da o somon kadran saati alacaktım ya da bunu alacaktım. Chrono Tokyo'nun saatlerinin kadran çapları beklediğimden çok daha küçükmüş. Hani o somon şeyini. Bileğime çok ufak oldu. Bu daha hoşuma gitti. Bunu da ben 46.000 yene aldım arkadaşlar o firmada. Aynısının beyaz olanı da var. Daha klasik rengi. Beyaz krem rengi. O Yodobashi kameralarda falan 40.000 yene de var. Eğer o rengini düşünüyorsanız, böyle daha orijinal bir rengi değil de klasik beyazını düşünüyorsanız oralardan almanızı tavsiye ederim. Klasik ve bence çok güzel bir saat. Diğer saatimiz bir İsviçre markası Longines. Longines'in klasik Dolce Vita'sı arkadaşlar. Dresswatch'ta Cartier Tank'ın açtığı yoldan giden arkadaşlardan bir tanesi bu da. Dışı siyah kordon, içi beyaz krem kadran, lacivert akrep yelkova. Gayet bir Dresswatch'ta arayabileceğiniz her şeyi size sunan güzel bir otomatik saat. Aslında benim Japonya gezimde İsviçre saati olarak tek bir planım vardı. O da Omega Speedmaster'dı. İçi klasik siyah kadranlı bir Speedmaster almayı düşünüyordum. Ancak bu arada bizim gittiğimiz aralıkta da Donki'de çok güzel bir kampanya da vardı onda. Yaklaşık Türk lirasıyla 80-85 bin TL'lere gelen fiyatlı Speedmaster'lar vardı. Ancak benim gezdiğim hiçbir Donki'de onu bulamadım. Bu da şans eseri Gotemba Premium Outlet'teyken çok uygun bir rakama denk gelmem üzerine aldığı bir saat oldu. Türkiye fiyatının bunun 105 bin TL bandlarında olduğunu biliyorum. 95 bin, 105 bin lira bandında bir saat. Orada ise ben bunu 120 bin yene aldım. Tax free'li haliyle. O da yaklaşık 32 bin gibi bir rakama geliyor. Bu kadar uyguna da bulmuşken kaçırmak istemedim outlet'te. Çünkü her zaman giyebileceğiniz, koleksiyonda da bu tarz bir saatin mutlaka bulunması gerektiğini düşündüğüm bir saat çeşidi. Severek kullanacağımı düşünüyorum. Ve o geliyor. Baba King Seiko. Bu Japonya bileti almamın sebebi olan saatlerden bir diğeri. Beyza'nın tanımıyla biz Japonya'ya Enes'e saat almaya gittik. Denilen saat çeşitlerinden bir tanesi bu. King Seiko. King Seiko'nun birçoğumuzun da saat severin bildiği içi bordo. İçi bordo, kırmızı kadranlı bu saati. Bunun aynısının lila rengi var. Bir ufak daha farklı bir desenli ama
Aynısının lila rengi. Ben o ikisinin arasındaydım. Ana planım almak istediğim saatlerden ya bunu ya onu almayı düşünüyordum. Şansıma ikisi de Gotemba Premium Outlet'te vardı Seiko'da. Yan yana baktığımızda da lilanın daha böyle bazen ışıklı ortamda beyaza kaydığını gördük ve içi beyaz kadran çok saatim olduğu için bunun daha orijinal ve daha farklı bir tercih olacağını kanaat getirdik. İyi ki de bunu aldığımı düşünüyorum. Çok güzel bir saat. Anlatmaya gerek yok zaten. Baba yapıyor. Bu arada King Seiko modelleri arkadaşlar ya Seiko mağazalarında bulabiliyorsunuz ya da Seiko mağazalarında bulabiliyorsunuz. King Seiko'yu öyle dışarı yani bir kamera gibi diğer yerlere çok verdiklerini görmüyorum. Yani Grand Seiko'ların farklı modelleri var. Ancak King Seiko'yu ancak Seiko mağazalarında bulabiliyorsunuz. Benim ana planımın bir diğer saati King Seiko'nun Vanak modeli olan mor kadrandı ve maalesef onu hiçbir yerde bulamadık. Ancak bir yerde yani Seiko'nun ana mağazasında, Ginza'daki mağazasında bir tane deneme modeli vardı. Onu da satmıyorlarmış yalnızca deneme için. Kolumda da gayet güzel durmuştu. Aklınızda bulunsun yani o modeli arıyorsanız bir bakın öncesinde nereler satıyor. Ben şimdiki kafam olsa öyle yapardım. Önden belki sipariş alıyorlardır vesaire. Onun bir araştırmasını yapın, ona göre hareket edin. Nacizane. Eşim sevmedi bu arada. Onda nasibi belki de yani bir de o sevmediği için muhtemelen de almazdım. Ama aklınızda bulunsun. Ben o saat içinde gitmiştim. Onu bir yerde bulamadım. Mor kadranını bulamadım bu arada. Diğer tüm hepsinin farklı. Bu arada Japonya özel üretilmiş olanı falan da var. Ve onu bulamayınca son dakika bir B planı olarak Görmedim ya. görmet değil yani tabii. Bunu ama ona göre tabii yarı yarıya fiyatlıydı bu. Bunu çok beğendim. Bir de ben kendime demiştim ki 5 tane saat alacağım arkadaş Japonya'ya gitmişken. Bunları da planlamıştım. O 5 saati tamamlayayım diye belki de. Ama gerçekten sonrasında da yani çok beğendiğim yani o an orada. Orient Star'ın bu 453 adet sınırlı üretilmiş harika gök mavisi kadranlı çok güzel desenleri olan, ay takvimli, iç mekanizmanın gözüktüğü, güç rezervinin gözüktüğü, güzel ve kaliteli saat ile o açığı kapattım diyeyim. Ben bu saati ilk elime aldığımda da yani çok beğenmiştim yani gerçekten. Orient Star zaten fiyatının üzerinde çok iyi bir kalite sunuyor arkadaşlar. İç mekanizmasıyla vesaire. Hani takip ettiğim saatçilerden tabii mekanizmadan çok anlamayız da onların demesine göre de konuşuyorum. Bu $1000 bandına geliyordu Türk lirasıyla çünkü. Yanında lacivert deri, timsah derisi kordon da hediye ediyorlar. Paketin içerisinde yani daha doğrusu. Bu 210.000 yeni aldığımız bir saat. Valla günlük kullanım için harika bir saat olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsun Beyza? Ben çok beğendim. Zaten ben zorladım. Evet, bunu Beyza çok istedi. Battı balık yan gider dedi. Bunu al dedi. Türkiye rakamını da görünce ben de evet alayım dedim. Türkiye'de 135.000 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla. Efendim benimki $1000 desen 45.000 TL'ye gelmiş oluyor. Sınırlı sayıda 453 adet. Ben 81.sini aldım. Bu saatten de yani doğruysa eğer 453 tane üretmişler. Bu Japonya özel versiyonu. Exclusive. Güzel bir saat. Ve bir bonusumuz var. O bonus da Seiko'nun Dolce'si. Gerçekten Cartier Tank'ın neredeyse birebiri diyebilirim. Çok çok güzel yapmışlar. Nereden baksan 1970-80'lerin falan saati herhalde bu. Bit pazarından aldık. Çok güzel bir kondisyonu var. Tabi deri kordonunu falan yenilemişler. Ama valla yani fiyatına göre bence çok iyi bir saat. Bit pazarına göre de biraz pahalı da diyebilirsiniz gerçi bilmiyorum ama 20.000 yeni aldık yani 5.000 TL, 5.500 TL bandında bir saat. Ama altın renklerine falan bir bakın yani. Ben bunu çok sık kullanacağımı düşünüyorum. Japonya'yı da zaten kolumda neredeyse bununla gezdim. Severek aldığım bir saat oldu. Evet arkadaşlar tüm saatlerimi sizinle beraber değerlendirdik. Aldığım saatler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatsal olarak zaten mantıklı ve sevdiğim için iyi ama sizin görüşleriniz ne? Bu saatlerin yerine abi şu da olabilirdi veya kanka bunun yerine şunu da alabilirdin veya aga şu saatini çok beğendim gibi yorumlarınız varsa beraber tartışmış oluruz. Aldığım saatler bu kadardı. Çok merak eden arkadaşlarım için de. Bunları da farklı zamanlarda giyeceğim, takacağım. Severek aldığım saatler oldu her birisi. Umarım siz de videomuzu beğenmişsinizdir eşimle beraber hazırladığımız. Japonya gezimiz hakkında değişik vloglar, gittiğimiz yerlere dair Beyza'nın uzun süreli çekimleri vesaire sizinle ilerleyen zamanlarda zaten paylaşılacak. O yüzden kanalımızı takip edip abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Aynı zamanda bu saat, Japonya'da saat nereden alınır, ne yapılır diye nacizane biz de başkalarından izleyerek gördüğümüz ve kendi tecrübelerimi paylaştığım. Oralarda da Beyza hep çekim yaptı zaten. Bir videoyu da sizinle ilerleyen zamanda paylaşacağım. Bizi izlemeye devam edin. Bu ikili kanalı sizi seviyor. Nacizane benden de bir arigato gozaimasu.